にちは。私はゼイネプです。今、ボアズチ大学で翻訳研究を勉強しています。まだ1年生ですが、よろしくお願いします。Hallo, ich bin Sevde, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere in Boğaziçi Universität. Hola, me llamo Betül. Soy estudiante en la Universidad Boğaziçi y mi carrera es traducción. Tengo 18 años. Bonjour, je m'appelle Hassan, je suis étudiant à l'Université Boğaziçi. J'ai 19 ans. Hallo, ich bin Berkay. Ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere Übersetzungswissenschaft in Boğaziçi Universität. Ja, das ist alles. こんにちは、うじげです。私は20歳です。ボアジチ大学の学生です。Hallo, ich bin die Havanur, habe 16 Jahre in Deutschland gelebt und lebe seit 5-6 Jahren hier in der Türkei. Ich bin 21 Jahre alt und studiere Çeviri Bilim. Hola, me llamo Oğuzhan, tengo 19 años. Estudia traducción en la Universidad de Boğaziçi. Bonjour, je m'appelle Ramazan. Çeviri Bilim 1. sınıf. Konnichiwa, Dokan desu. 20歳です。Boğaziçi大学の学生です。Hallo, ich bin Ibnur und ich bin 18 Jahre alt. Je m'appelle Aykut. Je suis étudiante à l'Université Boğaziçi. J'ai 18 ans. Hola, me llamo Zeynep. Estudio traducción e interpretación en la Universidad Boğaziçi y tengo 19 años. Konnichiwa, watashi wa Mehmet. Çeviri bilimi 1. sınıf öğrencisiyim. Hallo, ich heiße Kaan. Ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere Dolmetschen und Übersetzen hier im Boğaziçi Universität. What was the most memorable reaction you got upon telling your department? People usually think it's about the environment because of the Turkish word çeviri, because it sounds like çevre, which means the environment. So everyone thinks it's the science of environmental sciences. It's kind of annoying. Oh, it's in Turkish, but they think it's çevre bilimi, which is environmental sciences. Well, the most memorable reaction was definitely it being in this university, it being the Boğaziçi University, because it's very prestigious, you know. Most of the people probably be very proud with you. Most of my friends and family were, so them sharing that joy with me was very precious and memorable. Well, someone asked me whether we do rotation or not, like dealing with angles, because the Turkish word for to translate is çevirmek, which also means to turn or rotate things, and that was quite a point of view. I like it. They misunderstood the name of the department because it's çeviri bilim in Turkish and it's quite misunderstandable. They're usually asking me about how many languages I can speak, which is a bit like, I want to say it's from their lack of knowledge due to not being really interested in language studies, any of them. People really think I know like 7 languages right out of the gate. I don't. How many do you know? Yeah, you've seen all my French in the intro, so that, and I know English and Turkish and... No, there's no more. Bölümünü söylediğinde insanlardan aldığın tepkilerin en aklında kalanı, en değişiği. Bazıları çevre bilim olarak anlıyor ya da direkt ne olduğunu soruyorlar. Ne işte mütercim tercümanlık gibi diyorum, sonra ha tamam falan diyorlar. Yani insanlara biraz havalı geliyor. Yani güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorlar. Genel olarak çok klasiktir. Çeviri bilimi yerine çevre bilimi. Artık alıştım. Ben de soranlara zaten çeviri bilimi değil çevre bilimi okuyorum diyorum. Çevre bilimi mi diye soruyorlar genelde, isimler birbirine benzediği için. Çevre bilimle karıştırıyorlar genelde. İsmini söyleyince ilk başta anlaşılmıyor. İsteyerek mi gittin oraya? İstediğin bölüm müydü? Evet, tek istediğim yer burasıydı açıkçası. Geçmiş olsun diyenler var. Anlamayanlar da çok oluyor hangi bölüm olduğunu. Mütercim tercümanlık mı? İnsanlardan gelen tepkilerin en farklı olanı sanırım kitap mı çevireceksin mezun olunca ya da mezun olunca nasıl bir iş yapacaksın gibi. Benim mezun olduğumda yapacağım kısma daha çok odaklanmaları ve ne öğreneceğimi, bana ne katacağını çok hesaba katmamalarıyla ilgili tepkiler oldu genelde. Daha çok orada iş bulabilir misin tepkileriydi bunlar.
Bunlar çok değişik geldi bana. How did your attitude towards translation change during the first term? My attitude changed from merely translating word for word to more of a hybrid of translating in a word for word and sense for sense. I've noticed that when looking at my translations from the starting of the semester, I've noticed that I did translate a lot the word for word sense, but right now I feel like I choose whatever message is tried to convey, and I choose to tell it from perspective helping the audience. So I would probably say I started not to put a lot of importance on words, but to the whole text itself. It was easier than I thought, because before I came here I thought I tried to translate things in my head. It didn't go very well, but you know, the more you do it, the better you get, so it got easier. How did your attitude toward translation change during the first term? That's a good question. My attitude towards translation was always positive, because I've done translating before I even considered taking this degree. Ever since I started this term, it has not changed much. Maybe a bit for the better, but it doesn't have a lot of way to go, because it was already in a good position. My approach became more comprehensive. Now I care more about the audience, the source tags, and the title. Title matters a lot too. And I learned, before that I thought we could only translate sentence for sentence or word for word, but now I learned how to combine sentences or reformulate them, reorder them, and I learned more about translation. İlk dönem boyunca aldığım derslerden sonra çeviriye bakışın nasıl değişti? Daha zor bir iş olduğunu fark ettim. Daha ince, daha nüanslı bir iş. Yani biraz daha dikkat gerektiren bir şeymiş. Çeviriye bakış açım şöyle değişti. Çeviriyi daha önce birazcık daha düz, lineer ilerleyen bir süreç olarak görüyordum. Şimdi derinlik algım arttı bu konuda. Daha farklı çeviri stratejileri öğrendim. Kendi daha önce yaptığım çevirilerden çok daha farklı üsluplarda aslında çeviri yapabileceğimi gördüm. Farklı alanlar keşfettim. Çok daha derinleştirdiğini düşünüyorum. Bekliyordum aslında hani biraz zor olmasını. Giriş dersini aldığımız için bayağı hala çok zor bir şey yok ama beklediğimden daha challenging olacağını biliyorum yani seneye. Çeviriye bakışın nasıl değişti? Çevirinin hem düşündüğüm kadar zor olmadığını hem de düşündüğümden daha zor olduğunu, yani ikisi belki çok çelişkili geliyor olabilir ama bunu çeviri bilim okuyanlar anlayar ancak. İlk dönemde çeviriye bakışın nasıl değişti? İlk başta çeviriyi herkesin yapabileceğini düşünüyordum nedense. Ama öyle değilmiş. Bayağı çalışman gerekiyor, kendine buna vermen gerekiyor. İlk geldiğimde çeviri hakkında çok fazla bir bilgim yoktu. Sadece keyif alıyordum çeviri yapmaktan ama sadece sezgilere dayalı çeviri yapıyordum. Ama şimdi teknikleri öğrendikçe bir şeyleri nasıl doğru yaparım onları öğrenmeye başladım. Çeviriye karşı bakış açın nasıl değişti bu ilk dönem boyunca? Genelde hissederek çevirme taraftarıydım ama teknikler falan işlendikten sonra daha mantıklı olduğunu fark ettim. Üzerine düşünerek çevirmenin. Çok daha derin bir iş, çok daha derin bir olay olduğunu anladım. Yani çok o kadar da basit değil. Çok fazla dallar ayırıyor, çok fazla faktör var. Sadece hani bir İngilizce bir metni Türkçe'ye çevirmek kadar basit değil. Yani.